Yeniden merhaba. Bugün sizlerle duygusal bağımsızlık konusunu ele alarak aile ilişkilerinde sağlıklı sınırların rolünü ve önemini biraz da olsa anlatmaya çalışacağım. Aile, yaşamımızın önemli bir parçasıdır ve ilişkilerin sağlıklı sınırlar içinde olması gerekir. Duygusal refahımız, özgürlüğümüz çok önemlidir. Ancak bazen, hatta çoğunlukla aile içindeki dinamikler duygusal sınırları aşabilir ve bu da bireylerin duygusal bağımsızlığını zorlayabilir. Duygusal bağımsızlık, kişinin kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilme ve sağlıklı sınırlar oluşturabilme yeteneğini ifade eder. Bu, aile içindeki ilişkilerde sevgi, saygı, anlayış ve destek gibi konularla yakından ilişkilidir. Sağlıklı bir aile ilişkisi, bireylerin kendi kimliklerini korumalarına ve aynı zamanda diğer aile üyelerine saygı duymalarına olanak tanır. Ancak aile içinde belirlenen roller veya beklentilerle kişi kendini sınırlanmış hissedebilir. Her ebeveyn çocuğunun toplum tarafından dışlanmasını, acı çekmesini, başına bir şey gelmesini istemez. O yüzden de kendi en iyi bildiği kuralları, yaşam tarzını ona vermeye çalışır. Bu konuda ailelerin gözden kaçırdığı şey, çocuklarının anne babası, yetiştiği ortam ve yaşam koşulları aynı değildir. Nesil farkı denen bir şey var. Aynı zamanda bazı ebeveynler kendi yaşayamadığı koşulları ve kendi maddi manevi eksikliklerini çocukların üzerinde gerçekleştirmeye çalışır. Bu sefer de çocuk sınırlarını bilemez. Her ikisinde de sınırları, nesil farkını göz ardı etmemek gerekir. Aile üyeleri birbirine alan açmalıdır. Ailede en çok anneye yüklenilir. Hem kadın, hem anne, hem baba, hem eş, hem de ev kadınıdır. İçeride, dışarıda, her yere, her şeye yetişmeye çalışır. Bir süre sonra bu görev ve sorumluluklar ağır gelince kendi isteklerini ifade etmek isteyebilir. Kendi için bir şey istemek, aileyi hiçe saymak veya sorumluluklarından kaçınmak gibi de gelebilir. Ama işin içinde duygusal bağımlılık varsa bunu yapmakta zorlanır. İlerleyen zamanlarda bu durum birçok yan davranışla kendini gösterebilir. Öfke, kızgınlık, depresyon veya başka fiziksel rahatsızlıklar açığa çıkabilir. Duygusal bağımsızlık geliştirmek için bireyin kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini ifade etmesi önemlidir. Sağlıklı sınırların belirlenmesi, aile içindeki ilişkilerin güçlenmesine, her bireyin duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yardımcı olur. Bu, bireylerin kendi kişisel alanlarını korumalarını ve diğerlerinin alanlarına saygı göstermelerini sağlar. Bazı durumlarda özellikle çocuklar için aile içindeki belirli otorite figürleri baskıcı veya kısıtlayıcı olabilir. Bu durumda fikrini beyan etmek, otoriteye baş kaldırmak da duygusal bağımsızlıkla ilişkilendirilebilir. Ancak bu eylemin amacı sadece kendi egosunu tatmin etmek olmayabilir. Sonuç olarak duygusal bağımsızlık aileyi hiçe saymak veya sorumluluklarından kaçınmak değildir. Tam tersine bu kavram bireylerin kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarını ve sağlıklı sınırlar belirlemelerini sağlar. Bu sayede aile içi ilişkiler daha sağlam ve sürdürülebilir hale gelir. Şimdi sizlerden gelen birkaç soruyla konuyu açmak istiyorum. Hiçe saymak değildir. Sadece nereden baktığımıza bağlı. Yani eğer bir bağımlılıktan kurtulmak için özel bir çaban varsa ve bunu inat olsun diye yapıyorsan o zaman gerçekten egosal bir şey oluyor. Duygusal bağımsızlık herkesin hakkına saygı duymaktır. Aile bireylerinin anne, baba, kardeşler ya da evde yaşayan büyükler kim varsa onların haklarına, bakış açılarına, anlayışına saygı duymak ama aynı zamanda kendi fikirlerini de açık ve net bir şekilde güzel bir dille ifade etmek anlamına geliyor. O yüzden de bu aileye karşı çıkmak ya da onlarla çatışmak anlamına gelmiyor. Zaten hiçbir zaman anne babamız istediğimiz gibi bir anne baba olmayacaktır. Bu hayatın ve gelişimin gereği. Nesil farkı var. Arada çok büyük bakış açıları var. Kendi yetiştikleri aile, onların geri bildirimi var.
O bildirimde kendi yaraları var. Onların çocuk üzerinde olmaması üzerinde çabalıyorlar. O yüzden de her zaman çatışma olacak. Zaten kişiyi güçlendiren bu çatışmada kendi duygusal bağımsızlığını yaratabilme ve bunu açığa çıkarma gücünü ortaya koymadır. Biraz cesaret, biraz güçlenme, belki deneye yanıla, belki onların dediği noktalarda doğru kelimeler de vardır ama bunun hem de aile bireyleri tarafından çocuğun deneyerek, yanılarak öğrenmesine izin vermesi aslında. Tabii şimdi ergen çocuk kaçınmak isteyecek. Bu sorumluluğun şekline bağlı. Evin düzeni, içi, aile içi kurallar, bu kuralların uygulanması, birazcık sınırların genişletilmesi için aileye imkan tanımak. Çünkü az evvel de anlattığım gibi her anne baba çocuğunun iyiliğini istediği için böyle yapıyor. Ama ona ne kadar zarar, nasıl zarar verdiğini bilmiyor. O da kendi ailesinden öğrendiği kadarını aktarıyor. Bunu iyice netleştirmek lazım. Birbirlerine anlayış göstermek. Ama şimdi çocuk öğrendiği için burada anne babanın daha anlayışlı olması ve daha sınırlar içinde ona alan açması çok önemli. Benim burada en çok gözlemlediğim işte anneye yüklenmek, ne bileyim ev işlerine yardım etmek, evin toplanmasına, sofra kurulması, sofra toplanması, kız olsun erkek olsun bir paylaşım içinde olması gerekiyor aile bireylerinin. O yüzden o paylaşım ilerleyen zamanlarda o duygusal bağımsızlık için ona güç ve cesaret zemini oluşturacaktır. Hayır değildir. Zaten demin de söyledim. Asla değildir. O sadece egosal bir şey. Aslında kendi içindeki otoriteyle savaşını, yani kendi içsel otoritesiyle olan savaşının dışa yansıma şeklidir. Egosal bir konu olduğu için de savaş olan her şeyde ego var zaten. O yüzden de duygusal bağımsızlık sayılmıyor. En önemli konu nedir? Zihinsel olarak bağımsız olmak. Kendi duygularından, kendi katı inançlarından, sabit fikirlerinden bağımsız olmak, duygusal bağımsızlık. Bunda sağlayacak olan en güvenli ve en iyi bildik çevre, dış dünyaya çıkmadan önce aile içinde oluyor. Her şeyi aile içinde öğreniyoruz. Herkesin sınırlarının birbiriyle çatışmaması, birbirinin alanına girmemesi bu konuda çok önemli ama saygı ve sevgi dahilinde. İşte o duygusal bağımlılığa giriyor. Hala orada çocuk kimliği devrededir. Yani evlat kimliği devrededir. Evlat kimliğiyle yetişkin kimliğini birbirinden ayırmamız gerekiyor. İhtiyacı olan aslında bu yetişkin haldeki olan kişi değil, evlat kimliğinde yani küçük olan bendir. O benden birazcık kendini soyutlamak gerekiyor. İhtiyaçlarını çünkü onların karşılamasına alışkın olduğun için bir tarafın özgürleşmek ve kendi başına bir şeyler yapmak isterken burada da bir alışkanlık mevzusu vardır. Sanki oraya gitmenin işte anneni üzeceğini, babanı sinirlendireceğiyle ilgili bir altyapı, bir zemin vardır. Ve bunu böyle bilirsek ve yetişkin olan direksiyona geçirirsek kaza yapmamıza, zarar görmemize imkanı olmaz.